Kaç kapıdan geçer insan ömrü boyunca. Ardında dert, önünde umut ve güzellik vardır. Her güzel şey içinde mutlak bir sevda taşır. Ve bir bahane arar hayat, yarım kalmış tüm sevdaları kavuşturmaya. Uf, 2 tane birden. Benimki bundan daha çok geçmişti ama saymadınız. Oğlum bir tanesi geçiyorsa, diğeri üstünde kalırsa o da geçti sayılıyor. Lan bilmiyorsan oynama. Ben o zaman misketlerimi de gideyim. Lan bas git. Hadi gel böyle şey. Ne oldu? Neyin var abim? Aslan vardaki haliyle rağmen borç misket istediler. Sonra benim misketlerimi alıp gittiler. Tamam sen merak etme abiciğim. Aynen bu her seferinde aynı numara yiyor. Aynen. Çok iyi misket oynuyormuşsunuz. Benimle de oynar mısınız? İyi de senin misketin yok ki. Siz bana 2'şer tane borç misket verirseniz ben de size borcumun 2 katını öderim. Oha! 2 tane vurdun 4 tane alıyorsun. Ben 2'ye karşı 1 oynadığım için benim bir vurdum 2 sayılır. Bunlar da borç aldığım misketler. 2 katı olarak ödüyorum. Devam ediyoruz. Bunlar da benden size borç misketler. Ama eğer siz kaybederseniz 2 katı olarak ödersiniz. Yarın sana 10'ar tane borç misket getirmezlerse bana söylersin. Hükmü unuttum ya ben. Yandım ana! Kasimine Hanım, öğretmenimin şu haline bak. Cevahir'i okuldan atmak zorundayım. Hiç kusura bakmayın. El kadar çocuktan dayak yemeye utanmıyorsun. Bir de üstüne şikayet ediyorsun ha? Tövbe tövbe. Durduk yere saldırdı oğlum. Hiçbir şey yokken. Bana bak senin karşında çocuk yok. Yalan söylemeye utanmıyor musun? Bakın müdürüm, tam da anasına çekmiş. Evet. Anasına çekti. Ne olacak? Sen kime çektin acaba? Sen oğlumu okuldan atamazsın. Ben alırım. Ana yapma ana kurban olayım yapma. Öğretmene el kaldırırsın ha? Demezler mi bu nasıl çocuk? Ana zengin çocukları kayırıyordu ana. Bok yiyenin uşağı. Sen misin buranın Ali Kıran başkasını? Lütfen yapma ana. Ana bak yanıyor. Ana lütfen yapma. Babanın yanında çalış da gör dünya kaç bucakmış. Al bakalım sana. Ağlama, ağlama. Cevahir, uyuma çevir. Hızlı yap, yoksa geceye bitmez bu kapkacak. Hacı, birkaç kazak koydum. Akşam serin olur Edirne. Koy ama çok yük yapma bize. Cevahir de söyle 10 dakikaya hazır olsun. Cevahir hazırlan, babanla kalaya gidiyorsun. Anneanne Adem gidiyordu. Adem hasta, onu yollamam. Ana numara yapıyordur gitmemek için. Aşağı mahalleyle maçımız var. Söz verdim. Başlarım senin sözüne de maçına da. Baban çalışacak, sen top peşinde koşacaksın, öyle mi? 5 dakikaya hazırlan. Aslan oğlum, göreyim seni. O ne Cevahir? Top ayakkabısıyla mı geleceksin kalaya? Bok yiyen
koyunun uşağı. Babanı itersin ha. Geberteceğim seni Cevahir. Cevahir! Hadi vur. İşte bu lan. Bu kadar lan. Şunlara bak lan şunlara. Ne oldu lan? Arardınız mı oğlum? Görürsünüz oğlum. Bir sonraki maç öttüreceğiz sizi. O öttürme öyle değil, böyle olur. Lan senin o elini alırım var ya. Doğru konuş lan. Konuşmazsam ne olur lan? Yürü lan. Ay. Ne bağırıyorsun lan? Cevahir, Ana. kalk. Yarın baban geliyor. Çarşıdan alınacaklar var. Ana. Özür dilerim. Evladım, sağ gözünde %80 görme kaybı var. Göze gelen darbe, retina dediğimiz sinir tabakasında tahribata neden olmuş maalesef. Hemen müdahale edilmiş olsaydı belki kurtarılabilirdi ama artık yapacak çok fazla bir şey yok. Muhtemelen 1 yıl içinde görme yetinin tamamını kaybedebilirsin. İlk zamanlar denge problemleri yaşayabilirsin. Cisimlerin yerini tam olarak kestiremeyebilirsin. İyi olan şey, beyne giden sinirlerde herhangi bir tahribat olmadığından gözü hareket ettiren kaslar da normal çalışacak. Bundan dolayı gözünün problemli olduğu dışarıdan belli olmayacak. Tıp her geçen gün ilerliyor. Allah'tan ümidini kesme.
Madem düzelmeyecek, kimse bunu bilmeyecek. Yeter'in abisi Seyfi'yi bildin. Seyfi işleri büyütmüş. İstanbul büyük şehir. Herkese de güven olmuyor. Cevahir gelsin, işlerimde bana yardım eder diyormuş. Kaç yaşına geldi bir baltaya sap olamadı. Bundan ne köy olur ne kasaba. Bir de buna güvenirler, işmiş yaparlar. Sonra Seyfi'nin de başı yanar. Öyle deme. İstanbul büyük şehir. Elbet kendine bir yol tutar orada. Gitsin bakalım. Bir aya kalmaz, oradan da geri yollarlar demişti dersin. Yolcular İstanbul yolcusu kalmasın. Geçmiş olsun. Şu mavi valizi. Buyur abi. Sağ ol. Abi taksi ağzına galiba. Evet. Bu adrese gidecek. Gel abi ben biliyorum. İstanbul'a ilk girişim mi? Evet. Senin adres burası olacak birader. Ne kadar borcum? 70 lira. 70 lira mı? Kardeş ne sandın? İstanbul burası. Buyur. Eyvallah. Buyur hemşerim. Seyfi abiye bakmıştım. Hayırdır? Köylüsüyüm. Kasim İnağlan'ın oğlu Cevahir. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Sıra sende. Rest. Bol şans. Oo Cevahir'im gel. Gel. Hoş geldin, sefa getirdin aslanım. Hoş bulduk abi. Cevahir köylümdür. Kardeşim sayılır. Bundan sonra benimle. Koçum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk. Otogardan arasaydın aldırırdım seni. Sağ olasın abi. Taksici adresi biliyormuş. Da Seyfi abi İstanbul'a boşuna koca şehir demiyorlar. 1 saat sürdü yol. Yeğenim otogardan burası 10 dakika. Taksici senin İstanbul'a yeni geldiğini anlamış. Bir gezdirmiş seni anlaşılan. Güzel bir hoş geldin kazığı yemişsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı günler. Eyvallah. Hatırladın mı beni? Yo. Dün şu adrese gitmek için senin taksiye binmiştik. Hatırlayamadım. Aynı yerden 10 liraya geldim.
Sen dün beni fazla dolandırarak 70 lira aldın. Ben seni hatırlayamadım kardeşim. Sabah sabah seninle mi uğraşacağım? Neymiş derdi bunun? Ne bileyim ya. Sabah piyangosu bize vurdu. Bir derdim yok kardeş. Bu arkadaş benden 60 lira fazla para aldı. Paramı geri almaya geldim. Adam seni hatırlamıyor bile kardeşim. Git başımızı belaya sokma bizi. Vermiyorum lan. Allah'ın köylüsüne bak. Bizi artistlik yapıyor burada. Ve ben babamın alın terini... Yani sizin gibi yavşak... Ben paramı alırım. Sağ olasın da. Niye yardım ettin bana? 4 kişi bir adama dalıyordu. İzlese miydim? Borçlandım sana. Borca falan yok. Cevahir ben. Sebahattin ben de. O semtin çoğunu tanırım ben. Bu kahvehanecilik yapan abinin adı neydi? Seyfi Alay Bey. Seyfi Alay Bey mi? Neden şaşırdın? Seyfi Alay Bey'in kardeşiyle mi oturuyorum yani şu anda ben? Kumarhaneci Seyfi Alay Bey. Öz abim değil. Ama aynı köylüyüz. Evlerimiz de karşılıklı. Yani elinde büyüdüm sayılır. Vay be! Gören de seni gariban sanır ha. Boş ver sen beni. Sen anlat bakalım. Kimsin, necisin? Samsunluyum ben. Anne babayı trafik kazasında kaybedince... kız kardeşimle beraber geldik işte bu anasını sattığımın koca şehrine. Mesleğim elektrikçilik. Ama gazinolarda garsonluk yapıyorum. Başınız sağ olsun. Borçlandım demiştin ya bana. Borcunu ödemek ister misin? Olur. Nasıl? Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Arkadaş Seyfi Alay Bey'in kardeşi de acaba şu ön masalarda bir yerde otursa. Buyurun efendim. Sağ ol. Garsona demin ne dedin sen? Kimin kardeşi olduğunu. Yoksa bu ön masalara herkesi oturtmazlar ha. Ya ayıp oldu. Keşke Seyfi abiye haber versin. Ya bir şey olmaz merak etme sen. Çalıştığım gazinolardan biliyorum. Sağ olun. Sen elektrikçiyim demiştin. Garsonluk niye yapıyorsun? Anlatırsam kesin deli dersin bana. Deli olduğunun farkındaysan deli değilsindir. Bizim memlekette bir çay bahçesi var. Bir gün arkadaşlarla gittik. Dalgalandım duruldum yüzüyle Kevser diye bir kız çıktı sahneye. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı. Sonra her gece dinlemeye gittim. Bir gün garson peçete getirdi. Sahne çıkışı bekle yazıyor. Rüya gibi bir geceydi Cevahir. Aşık olma dedi bana. Arkasından beni aramasın diye not bırakmış. Durur muyum ben? İstanbul'da olduğunu öğrenince kardeşimi de aldım geldim buraya. Onu bulurum diye çalışmadığım gazino kalmadı. Ama yok işte. Ne ses var ne seda. Ne desem bilemedim. İnşallah bulursun. Pek de akıllı sayılmazmışsın. Sahnemize yepyeni bir ses geliyor. Ve karşınızda Hatice. Cevahir bak kardeşim çıkıyor.
Yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Yaktın, ah yaktın beni. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Biz de çıkalım. Gülüm, repertuar halledeceğiz. Merak etme. Hilmi. Buyur sultanım. Bana bak Hilmi. Bu kız daha ilk geceden masaları dolaşmadan böyle çekip giderse... ...ben de hiç kimsenin masasına gitmem ona göre. Bu kızın özelliği ne be? Biz mi orospuyuz bu gazinoda? O nasıl lakırdı öyle? Olur mu öyle şey sultanım? Kendi ağzına söyledin. Daha ilk gecesi ısınacak. O iş bende. Halledeceğim onu. Hiç merak etme sen. Sen benim starımsın, starım. Hadi coştur milleti. Kızlar hadi canlı, canlı. Sen beni nasıl buldun sahnede? Ben pek anlamam ki. Aman anlamayacak ne var canım? Sesim güzel mi değil mi işte? Yani plaklardaki şarkıcılara benziyor. Bence sen de plak çıkarabilirsin. Oo, kolay mı bu dönemde plak yapmak? Ama inşallah bir gün o da olur değil mi abi? Ha bir de plak sevdanla uğraşalım şimdi. Ay Allah'ım ya. Ne var? Ne diyor şimdi son durum? Osman diyor ki, bu ihaleyi alın, dileyin benden ne dilerseniz. Gel. Hoş geldin Cevher, geç otur kardeşim. Doğan son 6 ayda neredeyse bütün ihaleleri aldı. Bu ihaleyi de kimseyi bırakmaya niyeti yok gibi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Doğan'ı en sona bırakıp önce diğerlerini ikna etmeyi planlıyorum. Güç birliği yani. Kimse Doğan'ı karşısına almak istemez. Ayrıca güç birliği yapıp sayıyı arttırsak da Doğan'a geri adım attıramayız Seyfi. Varsa başka bir planınız, onu uygulayalım arkadaşlar. Beyler, sabahtan beri iş yeter. Ne zamandır şöyle ağız tadıyla bir eğlenemiyoruz ya. Akşam Evren Gazinosu'na gidelim. Hatice adında bir hatun gelmiş. Su gibi diyorlar, su. Olur gideriz. Bak gülüm, diğer kızlar huysuzlanmaya başladı. Yani lafın özü, ben bir kişi için diğerlerini kaybedemem, haberin olsun. Abi ama hani bana söz vermiştin sadece şarkı söyleyeceksin diye? Söz verdim, vermesine de yani her yerin bir kanunu var. Yazılmamış kuralları var kızım. Ben sana git oynaş demiyorum ki. Otur masalarına, bir iki bir şey iç. Sonra da bir şey uydur, kalk git. Anladım. Anladığına göre anlaştık demektir. Bak ne güzel hallettik. Bak güler yüzlü olacaksın. Bizde işin sırrı bu. Güler yüzlü olmak. Hadi göreyim seni. Haftaya sana bir tuvalet yaptırıyorum var ya. Omuzunda böyle çiçek var. Deve başı gibi. Hadi göreyim seni. Kızlar hadi son 15 dakikanız. Tempo! Doğru canım. Kimse seni zorla tutamaz ya. Bahane bulup kalkarsın. Cevahir'im İstanbul'a gelişine çek. Hoş geldin Cevahir. Hoş bulduk. Hadi bir daha hadi. Baltalı. Nasıl ama? Dediğim kadar var değil mi hatun? Cemal sen bu işten anlıyorsun ha. Tam boşa olta atma balık. Ben buna var ya 50.000 veririm. Var mısın atalım mı bize? Lan milyon desen ne olur ben varım. Seyfi ne diyorsun? Tövbe tövbe. Benim böyle işlere bulaştırmayın beyler.
Buyur abi. Zarları getir oğlum. Abi bu zar atmak niye? Sahnedeki şarkıcıyı kim yanına tutturacak diye. Ya gelmezse şarkıcı? Gelmezse yok. Racon böyle. Ölçtüm de geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Ne oldu senin canın neye sıkıldı? Abi ben tanıyorum kızı. Arkadaşımın kardeşi. Buyur abi. Geldi. Ver bakalım. At. Onun zarları daha önceden atılmış beyler. Duyduğundan beri Cevahir'in yüzünden düşen 1000 parça. Yakışır yeğenime. Yok abi. Tanıyorum sadece. Seyfi hızlı çıktı seninki ha. Neyse beyler eğlencenize bakalım. Hadi. Çok kısa bir aranın ardından birbirinden güzel şarkılarla tekrar birlikte olacağız. Gel bakalım güzelim. Otur şöyle masamız şenlensin. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bırakır mısınız kolumu? Sahnem bitmedi hala. Kız istemiyorum diyor. Anlamıyor musun? Cevahir geldi dün gece, olay çıkardı. Ne olayı çıkardı? Adamın biri benimle konuşmak isteyince dövdü adamı. Ne konuşacaktı adam seninle? Bilmiyorum ki abi. Adama fırsat vermedi ki işte. Kesin fark etmediğin bir yamuğunu görmüştür adamın. Yoksa niye yapsın durduk yere? Vallahi ben onu bunu bilmem abi. Delikanlığınız size kalsın, tamam mı? Bak eğer bu işimden olursam bu yüzden seni abilikten silerim, haberin olsun. Ya Hatice sanki senin de çok önemli bir işin var da sen de silmek için yer arıyorsun ha. Bu işlerin de bize göre olmadığını biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum abi. Ama eğer plak çıkarmak istiyorsam gazinolardan keşfedilmem gerektiğini de biliyorum. Yoksa kimse benim kara kaşıma, kara gözüme plak çıkarmaz. Hem sen bu iş bize göre değil diyorsun da sen niye yıllardır bir şarkıcının peşindesin? Bak beni sinirlendirme Hatice. Beni sinirlendirme. O başka. İşine gelmeyince o başka tabii. Kız. Bak bakayım bana. Hatice. Sen benim bu hayattaki her şeyimsin. Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım ben, biliyorsun değil mi? Biliyorum abim, biliyorum. Ama ben de seni utandıracak bir şey yapmam, biliyorsun. Hem ben artık çocuk değilim. Çok iyiyim ana. Gelir gelmez Seyfi abinin kahvehanesinde işe başladım. İyi ki geldin. Seni asla geri göndermem diyor. Bir de bir kız bul da mürvetini göreyim. Ne kızı ana? Hem ben buradan bulduğumu sana nasıl beğendireceğim? Sen mutlu ol da ben herkesi beğenirim. Hadi çok yazmasın. Allah'a emanet ol oğlum. Güzelim, gazinocular kralı Harif Hoşgör seni dinlemeye gelmiş. Göster kendini, tamam mı? Heyecan yok, sakin. İstanbul'un en büyük gazinosunda neon ışıklarla adını görür gibiyim. Coştur milleti. Hadi. Kızlar, hadi. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Buyurun Harif. Kim bu delikanlı? Seyfi Bey'in kardeşi bu işte. Çağırsan onu buraya. Emriniz olur.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arif Bey sizi masasına davet ediyor. Arif Bey? Şu ön masada oturan beyefendi. Gelseniz hoş olur. İyi akşamlar, yabancı sayılmayız. Buyur otur delikanlı. Seyfi'nin kardeşiymişsin. Evet abi. Tanır mısın beni? Yok, tanımıyorum. Arif Hoşgör. Gazinocu Arif de derler bana. Senin adın ne? Cevahir. Cevahir Paşalıoğlu. Bak Cevahir, geçen akşam çok tatsız bir olay olmuş burada. Seyfi'yi severiz. Seyfi'nin hatırına seni de severiz. Ama biz gazinolarımızı öyle kavga, gürültü, patırtı istemeyiz. Yoksa kim gelir ki buraya? Bak Cevahir, kendi yerinmiş gibi gel, ye, iç, eğlen. Ama bir daha sakın bir olay çıkarma. Olur mu? Olur. Delikanlıya bir servis emredersiniz. Sağ olasın. Size afiyet olsun. Müsaadenizle ben yerime geçeyim. Başkasını istemem. Benim gözüm sende. Öyle patlatılmaz, böyle patlatılır. Ya sen benden ne istiyorsun ha? Sen benden ne istiyorsun ya? İçimden oldum senin yüzünden. Ya adamın kafasında şişe kırmak da nedir ya? Sen ne biçim bir eşkıyasın? Ya adam kendini kaybedince dayanamadım. Sen de bana bakınca yardım istiyorsun zannettim. Ne yardımı be? Ya ne yardımı bu manyak? Yine bir şey yapmasın diye korkudan baktım ben sana. Hem ki kendini kaybetti de ne yaptı? Gerçekten böyle olsun istemezdim. İstemezmiş. Ya sen kimsin ha? Ya sen kim oluyorsun? Sevgilin misin ha? Kocan mısın ha? Ya sen kimsin? Sen ne oluyorsun ya? Allah'ın cezası. Anladım. Yani hepsi vazgeçti de kimse Doğan Yaylacı'nın karşısında olamayız diyor. Akşam o zaman buluşalım. Yani bir karar vermek zorundayız. Eyvallah, eyvallah. Nedir bu gazino olayı? Yine bu kız değil mi? Aşık mısın oğlum sen bu kıza? Yok abi, öyle bir şey değil. Ya madem aşık değilsin, neden sürekli olay çıkartıyorsun bu kız yüzünden ya? Zorla mı çıkartıyorlar bu kız sahneye? Ha? Dayanamadım abi. Ne demek dayanamadım ya? Dayanacaksın. Yani dayanamıyorsan gitmeyeceksin ya. Sen buraya benim işlerime yardımcı olmaya mı geldin? Yoksa var olan işimi bozmaya mı geldin?
Ha? Bir yere kadar sabrederler Cevahir. Seyfi'nin hatırı da bir yere kadar. Gecenin bir vakti Arif arıyor. Adama ne diyeceğimi şaşırdım ya. Böyle şey olur mu? İki gün sonra biletini aldım. Köye geri dönüyorsun. Köye mi? Abi bana başka bir iş ver yapayım. Ama köye dön deme. İtiraz istemiyorum Cevahir. Burası İstanbul. Akıllı olamayanlar burada barınamaz. Bu kadar. Amacım Hatice'yi işimden etmek değildi. Ama o heriflerin yaptıklarını da izleyemezdim. Dedim bir ara içimden, boş ver kalk git dedim. O zaman da sen nasıl adamsın diye sordum kendi kendime. Keşke en baştan gitmeseydim. Hem Hatice'yi işinden ettim, hem de Seyfi abi beni köye geri gönderiyor. Cevahir, senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım kardeşim. Hatta teşekkür bile borçluyum sana. Bugün olmasa yarın bir sorun çıkacağı belliydi zaten. Ben Hatice'nin hevesi kırılmasın diye bir şey demiyorum. Bu arada diğer konuyla ilgili yapmamı istediğim bir şey varsa seve seve ha. Doğan Yaylacı diye birini duydun mu? He, duydum. Bu Yaylacı Holding'in sahibi. Hayırdır? Al abi. Sağ olun. Hadi eyvallah. Kolay gelsin abi. Buyurun. Biz Doğan Bey'le görüşecektik ama. Randevunuz var mı? Kim diyelim? Biz aceleyle randevu almayı unuttuk. Seyfi Alay Bey'in kardeşiyim ben. Selamını getirdik. Kendisini bir arayayım. Sibel Hanım, Seyfi Alay Bey'in kardeşi gelip Doğan Bey'le görüşmek ister. Peki. Buyurun sizi bekliyorlar. Sağ ol. Rica ederim. Eyvallah abi. İyi günler. Unuttu mu acaba bizi? Tekrar bir hatırlatsak mı? Misafirler henüz çıkmadı efendim. Aynen ileteceğim Doğan Bey. Biz girelim mi? Yok efendim, kendisi haber verecek. Tamamdır Doğan Bey. Buyurun efendim, kendisi sizi bekliyor. Çok sağ olun. Gelin bakalım. Seyfi'nin kardeşi hanginiz? Benim abi. Elinde büyüdüm. Öz abim gibidir. Arkadaşım Sabahattin. Ben tabii çok eskiden tanırım Seyfi'yi. Ta İstanbul'a geldiği zamanları bilirim. Bayağı hızlıydı ha. Nasıl şimdi, iyi mi bari? İyi, sağlığınıza duacı. Bunun selamını getirdim size. Anlaşılan bu selamın ardında bir derdi var. Hadi dökülün bakayım. Sizden bir ricamız olacak aslında. Bu yarınki ihaleyle ilgili. Eğer siz ihaleye girmezseniz bundan sonraki ihalelerde ve diğer işlerinizde de biz de desteğimizi sizden esirgemeyiz. Bunun dostluğumuz adına çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Evet.
Aynen. Aynen böyle görüyoruz. Manyak mısınız lan siz? Siz kafayı mı üşüttünüz? Kaç milyonluk ihaleyi size mi bırakacağım yani? Siz ne yapacaksınız? Bana destek mi olacaksınız? Kimsiniz lan siz? He? Kimsiniz? Seyfi kendi cesaret edemiyor da çoluk çocuğu mu yolluyor bana? O ihale bende. Sevgili abine aynen böyle söylersin. Baş üstüne. Ha? Bunlar bilmez. Rahmetli bir Direk Apo vardı. Böyle bunlar gibi yanlış yapanı namıyla cezalandırırdı. Kimini direğe bağlayıp döverdi. Kimini de işte sen anla orasını. Bunun Seyfi abisi de İstanbul'a yeni gelmiş o zaman. Alayına gider yapıyor. Adamına çatmamış. Direk Apo'ya çatı verdi tabii sonunda. Ve sonra ne oldu? Ben onu çok iyi bilmiyorum ama bunun Seyfi abisi Direk Apo'yu ne zaman görse yolunu değiştirdi. Doğan sana direkt selamı söylüyordu. O beni gayet iyi anlar. Sen elektrikçiydin değil mi? He. Seyfi Alay Bey, bizimle karakola kadar gelmen gerekiyor. Hayırdır memur bey? Niçin? Karakolda öğrenirsiniz. Kesin bir yanlışlık vardır da olsun. Buyurun gidelim. Doğan Yaylacı bu sabah Donpaça bir direğe asılı bulundu. Korkudan dili tutulmuş. Çözülse de bir şey söyleyebileceğini hiç zannetmiyorum. Onun bugünkü ihaleye katılamaması Osman'a, dolayısıyla da sana yaramış olmalı. Ne diyeceksin? Doğru söylüyorsunuz müdürüm de. Doğan'a da üzüldüm açıkçası. Ama ihale bize kısmetmiş. Şimdi ne diyeyim? Oğlum bak bakayım buraya. Al o ikisini içeri. Emredersiniz müdürüm. Geçin şöyle. Bunlar senin adamların mı? Adamım demeyelim müdürüm. Cevahir benim köylümdür. Köyde tutunamayınca yanıma gönderdiler. Tabii burada da işi zor. O yüzden biletini aldım, yarın köye gönderecektim. Bu diğerini de zaten tanımıyorum. Bunların ikisi Doğan'ı ziyarete gitmişler. Onlar ofisten çıktıktan sonra Doğan Seyfi'ye bak. Dünkü çoluk çocuğu beni ziyaretime gönderiyor utanmadan diye başlamış bağırmaya. Bekçinin ifadesine göre de bunların ikisi senin selamını götürmeye gitmişler oraya.
Yani müdürüm, benim hiçbir şeyden haberim yok. Zaten bunları Doğan'la konuşmaya gönderecek kadar aklımı yemedim. Cevahir yol yordan bilmez. Diğerinin ondan farklı olduğunu düşünmüyorum. Doğan'ı İstanbul'un ortasına asmak bunların yapabileceği bir iş değil müdürüm. Hem bizim böyle şeylerle işimiz olmaz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Emin olmak için çağırdım seni buraya. Bunları imza karşılığı serbest bırak şimdilik. Buyurun. Doğan'ın İstanbul'un göbeğinde direkte sallanacağı nasıl olur anlamış değilim. Hem buna kim cesaret edebilir ki? İhalenin Osman'a kalması hepimizin işine yaradı. O yüzden Seyfi'yi sabah sorguya almışlar. Fakat bunu yapan bizim için yapmadığına göre... He? Esas amacı neydi? Bizi ne bekliyor? Bak cevapsız bir sürü soru var Cemal. Seyfi'den öğrenelim bakalım neler olduğunu. Akşam ilk otobüste gidiyorsun Cevahir. Ya 2 gün bile fazla geldi sana ya. Geldiğinden beri olay. Bu nedir ya? Sen farkında değilsin. Olayı bizim üstümüze yıkacaklardı. Neden? Cevahir Bey konuşmaya gitmiş. Kimle? Doğan'la. Bak. Sen bizim işleri çocuk oyuncağı mı zannediyorsun Cevahir? Ulan biz sana kalsak biz bittik zaten ya. Neymiş efendim? Yardım etmek istemiş. Hem Doğan kim sen kim? Dinler mi seni Doğan? Bundan sonra dinler abi. Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana. Artık dinler abi. Ne diyor bu? Biz kapıdan çıktık abi. Cevahir bana işte mahallenin elektriğini kesip kesemeyeceğimi sordum. Ben neden diye sordum abi, yani niye? Sen kes, sonra git. Ama dedi uzun süre tamir edilmesin dedi abi. Ben de dediğini yaptım. Yani adamı elektrik direğine asacağını düşün. Sen nedeninin farkında mısın? Doğru mu söylüyor Cevahir? Doğan yaylacı. Sen mi astın? Seyfi abinize direkt selamı yolladığımı söyleyin. O anlar deyince... ben de o selamı kendisinin vermesinin daha doğru olduğunu düşündüm abi. Nasıl yaptın Cevahir? Ya elektrik işini beceremeseydiniz? Ya adam ölseydi? Vade gelmeden kimse ölmez abi. Köye geri gönderecek misin Seyfi abi?
Milletin aklı iyice karıştı. Herkes ne olduğunu merak ediyor. Kardeşin çok işimize yarayacak Seyfi. Ateş bile bunun yanında sönük kalır. Oo, geldi benim aslanlarım. Hoş geldiniz yeğenler. Hoş bulduk abi. Beyler, çok ama çok büyük bir iş başardınız. Bizler de büyükleriniz olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Öncelikle bizim alemde silahsız gezmek, yalın ayak yürümek gibidir. Rahattır ama tehlikeye açıktır. Bunları ya kullanmayacaksınız ya da çok iyi kullanacaksınız. Bu da kapıdaki kara fırtınanın anahtarı. Çağırdığımızda sizi bize getirir. Söylenecek fazla söze gerek yok. Dileyin benden ne dilerseniz. Oturabilir miyim? Yine mi sen ya? Rahat yok mu senden bana? Bir dakika bir dinle. Ne dinleyeceğim ha? Ne dinleyeceğim? Sen nereden biliyorsun benim burada olduğumu? Beni mi takip ediyorsun? Seni bir yere götürmeye geldim. Ben seninle hiçbir yere gelmem. Cehenneme kadar yolun var. Hayatımı mahvettin ya. Ya hayatımı mahvettin. Hala gelmiş burada benimle konuşuyorsun. Yediğin tokat yetmedi herhalde. Anlaşıldı. Sen laftan anlamayacaksın. Gel benimle. Ya, ne yapıyorsun? Ya bırakır mısın? Ne yapıyorsun? Bırak. İstemiyorum, anlamıyor musun? Allah Allah, zorlama. Gel. Bırak. Ya of. Niye buraya getirdin beni? Sesini dinleyecekler. Sesimi mi dinleyecekler? Plak çıkarmak istiyorum demiyor muydun? Seyfi abimin çok yakın arkadaşıymış bu plakçı. Sesini dinleyecekler işte. Nasıl yani? İnanmıyorum, ciddi misin? İçeride seni bekliyorlar. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem, benim gözüm sende. Daha açılmadı birader. Kim çıkıyor bu akşam? Adı Kevser. Daha önce gördün mü hiç? Yok, hiç görmedim. Eyvallah. Kolay gelsin. Ne soruyor bu? Ne soracak? Yine Kevser'i soruyorlar. Kevser de bizim başımıza böyle olacak herhalde. Patron iyi ki kovdu yani bunu. Bütün gece uyumadı biliyor musun?
Kapıdan girer girmez anlatacaklarım var deyip sabaha kadar beni de uyutmadı. Sesini çok beğendiler. Şimdi ilk plak. 6 ay sonra da hemen ikinci plak diyorlar. Çocukluk hayaliydi. Senin sayende gerçek oldu kardeşim. Daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim aç. Çok sağ ol be. Ben bir şey yapmadım ki. Önce tüfek, sonra tabanca. Tüfeği omzuna iyice yasla. Nişan almak önemli. Göz, gez, arpacık. Hedefi görünce nefesini tut. Bravo. Sende iş var yeğenim. Sol gözünü kapa Cevahir. Nişan almak önemli. Gez, göz, arpacık. Tabanca tüfekten daha zordur. Lakin bizim işlerde nişan almak için vakit bulmak da zor. Vuramazsan vurulursun. Tekrar şansın yok. Nişan alarak vuramayan göz kararı nasıl vuracak Seyfi? Tüfekle iyice bir alışsınlar bence. Biz göreceğimizi gördük Seyfi. Bırakalım çocuklar rahat rahat çalışsın. Daha çok çalışmamız lazım. Daha yolun başındayız Cevahir. Kolay gelsin. Biz seninle kader arkadaşıyız artık. Ben de sana bir sırrımı vereyim. Yanındaki adama duyduğun güven önemli. İçin rahat olsun istedim. Ama eğer onlar bunu görseydi her tehlikede en önde biz olacaktık. Bu da bizim aramızdaki ilk sırrımız. Vallahi seviyor seni bu adam. Ama dediğim gibi aranızda bir engel var. Engel mi? Ay. Abla bunun hayatında başka biri olmasın? Ama yok canım. Yani olamaz. Yoksa niye bana bu kadar ilgi göstersin? Biz neler gördük. Altından neler çıktı. Erkek değil mi her şey beklenir. Abimden çekiniyor olmasın? Niye çekinsin kötü bir niyeti yoksa? Bak sen beni dinle. Bir bahaneyle git yanına. İyice sıkıştır köşeye. En sonunda alırsın ağzından baklayı. Ha baktın olmuyor. Atarsın komple kafandan kızı. Doğru diyorsun abla. Ha? Doğan'dan ses seda çıkmadı. Şikayetçi de olmadı. Ona bunu köyden yeni gelmiş. Daha yol yordan bilmeyen bir gencin yaptığını kimsenin bilmesini istemiyordur tabii. Ama benim bildiğim Doğan bunun altında kalmaz. İşin soğumasını bekliyordur. Böyle bir durumda biz ne yapacağız? Vallahi yağmur nereye, tarla oraya baltalı. Zaten o sürede biz ihaleden payımıza düşeni almış oluruz. Sonrasında da duruma göre yolumuzu belirleyeceğiz artık. Efendim? Nasıl? Tamamdır. Doğan Yaylacı.
çağırıyor. Buyur, etmeyecek misin? Hop, pardon, dalmışım. Buyursana. Çıkarmana gerek yok, geç. Bak. Sayende ilk plan çıktı. Belki merak edersin diye getirdim. Ha, hayırlı olsun. İnşallah çok sevilir. Niye benden sürekli kaçıyorsun? Yo, ben kimseden kaçmıyorum ki. Kimseden kaçmıyor olabilirsin. Ama benden kaçıyorsun. Sen yanlış anlamışsındır. Ben yanlış falan anlamadım. İlk başta gazinoya geldin. Beni korumak için her seferinde kendini tehlikeye attın. Hayallerime kavuşmamı sağladın. Bunları niye yaptın? Sabahattin'in kardeşiyim diye mi? Yoksa iyilik olsun diye mi? Yani aslında Ney? Ne söyle? Aşık olmaktan mı korkuyorsun bana? aşık olunacak güzelliktesin. Sesin de güzel. Akıllısın da. Aslında her erkeğin isteyeceği bir kadınsın. Ama Ama? Ama ne? Erkek değil misin sen yoksa? İyi mi yaptık, kötü mü bilemiyorum. Herif servet sundu bize bak. Ayrıca doğru söylüyor. O 2 çaylağın büyümesi sadece Seyfi'yi büyütür. Bizi değil. Peki önümüzdeki ay haraçları toplamak için bunları göndermek doğru mu sence? Ya herkes itiraz etmeden parasını verirse? O ihtimal 0. Esnafın canı burnunda, kimse haraç vermek istemiyor. Seyfi Doğan'la iş tuttuğumuzu anlamamalı. Şeytan bile anlayamaz. Ayrıca anlarsa sıra ona gelir o zaman. Bu akşam dananın kuyruğu kopacak Cevahir Bey. Ha bugün ha yarın. Bir ay oldu neredeyse. Ay bu evli mi yoksa? Belki de çocuğu bile var. Aman iyice saçmaladın Hatice, iyice saçmaladın. Kendine gel. Kız ne konuşuyorsun öyle kendi kendine? Akşama ne hazırlasam diye düşünüyordum abi. Sonuçta Cevahir bize ilk defa gelecek. Benim düşünceli kardeşim, senin yaptığın zehir olsa yenir be.
Alışverişe gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Yok. Ellerine sağlık, zahmet oldu. Vallahi Cevahir. Kardeşim diye demiyorum. Eli çok lezzetlidir. Hadi sen başla. Soğutma, ben bir elimi yıkıp geliyorum. Başla sen. Cevahir. Ya sen söylersin abime birlikte olduğumuz ya da ben söylerim. Karar senin. Ne diyorsun Hatice? Şimdi sırası mı ya? Ben onu bunu anlamam. Yüzünü gören cennetlik ya. Nereye kadar böyle? Ya sen söylersin ya ben söylerim. İste beni abimden bu gece. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Of of. Çok güzel olmuş kız. Eline sağlık. Nasıl Cevahir? Beğendin mi? Ya. Beğenmez miyim? Abi. Cevahir seninle bir şey konuşmak istiyormuş. Cevahir, unutma diyeceğini. Ya ben İstanbul'a geldim geleli böyle içimde hep bir korku vardı. Ya bana bir şey olursa Hatice'me ne olur diye. Şimdi o kadar rahatım ki. Benden başka bir de Cevahir abisi oldu kardeşimin. Biz çok güzel bir aile olduk. Helal helal dur. Dur al şunu. Al. İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen ne diyecektin Cevahir? Çok önemli bir şey değil. Seyfi abimle ilgili. Biz sonra seninle konuşuruz ikimiz. Selim'in ölümüyle boşalan koltuk bize kaldı. Bugüne kadar Selim için toplanan araç bundan sonra bize toplanacak. Biz 3 kişiyiz. Ama ben Cevahirlerin de bu hisseye dahil olmalarını teklif ediyorum. Yani 4 eşit parça olacak. Cevahir'i kabul ederse bana uyar. Yani affedersiniz de bu haraçlar nerelerden toplanıyor? Paranın toplanma yeri Kulüp Mavi. Ama ana kaynağını soruyorsan işte kumarhaneler, oyun salonları, pavyonlar, bir de bazı esnaflar işte. Ne tür esnaflar abi ve ne kadar esnaf? Neredeyse yarısı. Yani %50. Lokanta, bakkal, manav. Bildiğimiz esnaf işte. Bu yeni bir durum değil yeğenim. Onlar bize ödedikleri parayla kendilerini daha güvende hissediyorlar. Kime karşı abi? Düzen yıllardır böyle işliyor Cevahir. Bana uyar. Ama bir şartla. Eğer Seyfi abim de uygun görürse onun payına düşen ve bizim payımıza düşen 25-25 toplam %50'yi esnaflardan almayacağız. Geri kalan parayı da toplayıp size getireceğiz. Ne o? Bize mi çalışacaksın Cevahir? Esnaflara abi. Merhamet güzel şey de bugün biz almazsak yarın başkası alacak Cevahir. O zaman ne yapacaksın? Ben kendimden sorumluyum abi. Beyler, teklif net. İtirazı olan yoksa ben kabul ediyorum. Vallahi biz kendi payımıza bakarız Seyfi. Gerisi sizin bileceğiniz iş.
Sen gelmesen ben geliyordum şimdi. 10 dakika dedim, 1 saat oldu neredeyse. Paraların bir kısmını geri verince hesaplar biraz uzun sürdü. Ama hallettik neyse ki. Abi gitmeyin. Cemal'le Baltay yola pusu kurdular. Doğan Yaylacı'yla telefonda konuşurken duydum. Aklınca bir iş peşinde değilsin değil mi lan? Yok abi. Tahsilat da olmazsa dönüşte biz bitiririz. Böylece kimse bizden şüphelenmez. Seyfi'nin de ruhu bile duymaz dediler abi. Sen Baltalı'nın adamı değil miydin? Abi, o karaktersiz için yaşayacağım ha. Senin için ölürüm daha iyi. Sağ olasın kardeş. Sen şimdi bir şey olmamış gibi geri dön. Tamam abi. Ne yapacağız şimdi? Ben taksiyle devam edeceğim. Sen de yolda araba bozulunca tamirle uğraştın. Anladığımızı bilmesinler. Sonra arka yoldan gelirsin. Ben de yetişirim sana. Dikkatli ol Cevahir. Sarıyer'e gidiyoruz. Oğlun mu? Dert etme kardeş. Neyse geçer. Çok seviyordum anası. Çocukluk aşkıydık birbirimiz. Doğumunda yaradan onu aldı. Oğlumu verdi bana. Hiçbir şey olmaz ona diyordum ben yaşarken bu hayatta. Dünyayı yakarım bunun için. Ender rastlanan bir hastalıkmış. Kurtulma ihtimali %30. Ona da servet gerekiyor. Oğlum gözümün önünde eriyip gidiyor. Ben babası olarak hiçbir şey yapamıyorum ha. İsyan edesim geliyor bazen. Ama diyorum yaradan bunu verdiyse vardır elbet bir bildiği. Senin çocuğun var mı abi? Lan adamın kafasını şişirdik. Adam çantayı unuttu gitti. Allah'ım sen affet ya Rabbi. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama.
göklere erişti feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Sabahattin. Yolda araba bozulunca gelir birazdan. He. Para onda desene. Biz de böyle eli boş görünce. Parayı alamadık. Vermediler. Vermediler mi? Doğru mu söylüyor Sabahattin? Cevahir ne diyorsa odur abi. Niye bana sorarsınız? Benim yalan söylediğim nerede görülmüş Cemal abi? Bu dünkü çocukları boylarından büyük işe göndermekle hatayı biz ettik Cemal. Senin şimdi boynunda. Tamam. Çıkın siz. Vedat! Buyur abi. Parayı nasıl vermezler diye araştırınca rezil olacaklar. Dünkü çocukların onlara yaptığını herkes öğrenecek. Doğan da planını anladığımızı düşününce düşerler birbirlerine. Yarın sabah ilk iş Seyfi abiye anlatalım durumu. Hazırlıklı olalım. Dikkatli ol. Abi, haberler kötü. Avni de, Hilmi de parayı kendi elleriyle teslim etmişler. Tamamdır abi. Hayırdır beyler sabah sabah bu nasıl geliş? Pek hayır sayılmaz Seyfi. Seninkiyle o yanındaki sarı çıyan aklınca bize oyun oynuyorlar. Parayı mekandan almışlar Seyfi. Adamlar kendi elleriyle teslim etmiş. Seninkiler de almadık diye gözümüzün içine baka baka bize yalan söyleyip resmen bizle alay ettiler. Bence bu işin içinde başka bir iş var. Böyle kesin hüküm vermeyin. Raconu biliyorsun. Bizde yanlış yapanın cezası bellidir. Ya sen yap ya da biz keselim cezalarını. Eli kulağında. Baltalı ile Cemal çoktan ortalığı ayağa kaldırmışlardır. Siz kimsiniz ulan? Ne yaptınız zannediyorsunuz ha? Kardeşinim abi. Kardeşiniz. Delirtme adamı. Adamların parasını ne yaptınız? İhtiyacı olan birine verdim abi. Ulan daha dün geldin bugün dayı mı kesildin başımıza? Kimin parasını kime veriyorsun sen? Para onların da değil abi. O borcu ben üstlendim ben. Yaşamanız için de 24 saat müddet aldım. Ben bunları size bir şey yapmasınlar diye yaptım. Yapmaya çalıştılar abi. Doğan'la bir olup bize tuzak kurdular. Ama beceremediler. Ne tuzağı? Ne saçmalıyorsunuz? Tahsilattan dönerken yola pusu kurmuşlar abi. Baltanın adamı itiraf etti. Ulan öyle olsa gelip benden niye hesap sorsunlar? Bildiğimizi bilmiyorlar çünkü. Bırak onlar yapmadan biz yapalım abi.
Ya Doğan'ın bizi birbirimize düşürmek için bir oynuysa bu. Emin olmamız gerek. Fikret yarın sizi çiftliğe götürsün. Bir süre ortalarda gözükmeyin. Ben de bu işi iyice bir araştırayım. Dikkatli olun. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Meğer şehrin sahibi onlarmış da haberimiz yokmuş. Bir de 24 saat süre vermişler. Arada Seyfi abim olmayacak var ya. Ya biz Seyfi abi istedi diye gidiyoruz. Öyle nasıl hocam? Öyle ama gene de kanıma dokunuyor ya. En son sana vuruldum, dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de, en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Oo. Daldın gittin yine ya. İmkansız aşklara içelim o zaman. Sen hiç aşık olmadın mı? Olmadın mı yani? Biliyorum kardeşimi sevdi. Hafif şüphelerim vardı ama o akşam sofrada iyice emin oldum. Ulan biz aşkımızın uğruna yollara düşelim. Sen yanı başındakinden uzakta ol. Nedir seni bu kadar korkutan? Bana bak, niyetin ciddi değilse o ayrı tabii ha. Yok yok, olur mu öyle şey ya? Mahallede çocukken benim dayağımı yemeyen kalmamıştı. Ama gene de en çok beni severlerdi. Çünkü ben varken başka mahalleden kimse onlara karışamazdı. 17 yaşındaydım o zaman. Aşağı mahalleyle maçımız vardı. Babam da beni kalaya götürmek istedi. İmkanı var mı? Herkes beni bekliyor. Babamı itip kaçtım. Anam da arkamdan ateş etti ama vuramadı. Maç sonunda bir kavga çıktı. Gözüme sağlam bir darbe yedim. Erkekliğe bok sürdürmemek için kimseye belli etmedim. Herkesin korktuğu Cevahir dayak mı yedi desinlerdi. Eve dönmek yürek ister o saatten sonra. Gitsem anam beni kesin vurur. Bir hafta evin deposunda saklandım. Sonra anam yakaladı ama neyse ki siniri geçmişti. Ama hayat o bir haftada ilk dert tohumunu atmıştı içime. Dışarıdan fark edilmiyordu ama sağ gözüm hiç görmüyordu neredeyse. Doktor da yapılacak bir şey olmadığını söyleyince onu da tehdit ettim kimseye söylemesin diye.
Neyse ki delikanlı adam çıktı. Dedim ki büyütürsem derdimi, büyüttüğüm derdim küçültür beni. Eğer küçültürsem o derdi, işte o dert o zaman büyütür beni. Ben de derdimi içime gömdüm. Seyfi abi beni ilk istediğinde dünyalar benim olmuştu. Yeni bir ben, yeni bir hayat. Gittiği yere kadar dedim. Ben hayatımda kadın nedir bilmedim. O yüzden de sevdalandığımı anlayamadım ilk başta. Anladığımda ise iş işten geçmişti. Aşık değilken söyleyemediği sırrını aşık olunca hiç söyleyemiyormuş insan. Bocalayıp durdum anlayacağım. Neyin doğru olduğunu da bilemedim. En iyisi kaçmak diye düşündüm. Bazen sırrımdan kaçtım, bazen de sevdamdan. Sen harbiden mi körsün lan? Yok. Kız kardeşini isteyeceğim ya. Ondan anlattım bunları seni etkilemek için. Sen elektriği o yüzden kestirdin. Poligonda da anlaşmasın diye vurmadın. Vay vay vay. Ulan ben de Cevahir yanımdayken bana bir bok olmaz diyordum. Adam kör çıktı be. Oldu mu peki bir şey? Olmadı lan. Vallahi olmadı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen adamsın lan. Hem de uğruna ölünecek adamsın. Bize içelim be. Dostluğumuza. Evet abi. Bu gece kimseden hesap almayacaksın dediler. Kapı girişindeki adama da bir avuç dolusu para vermişler. Demek bizim paralarla bir de alem yapmak ha? Neşeniz bol olsun beyler. Bilseydik sizi de davet ederdik Ahmet abi. Kusura bakmayın. Biz biraz böyle davetsiz olduk ama az önce Seyfi abinizi öbür tarafa gönderdik. Sizi bekliyor. Sabahattin. 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 Dedim ya. Uğruna ölecek adamsın diye. Hatta telli dua kötü yapmayacağım.
Cevahir yapma. Ne istersen veririm Cevahir. Senin verebileceğin tek bir şey kaldı. Etrafın sarıldı, teslim ol. Bak böyle olsun istemedim. Ama kendini de beni de yakma Cevahir. İçeride olmak kolay değil. Bak hapishanelerde çürüyeceksin. Cevahir. Hapislerde çürüyeceksin Cevahir. Kölen olayım yapma Cevahir. Ne istersen veririm Cevahir. Cevahir. Karar. Kasten ve planlayarak 6 kişiyi öldürme ve İstanbul'un çeşitli mekanlarını haraca bağlama suçlarından ömür boyu hapsine. Almanya treninin hareket saati gelmiştir. Biletli yolcuların trendeki yerlerini almaları önemli rica olunur. Eyvallah. Allah kurtarsın. Selamlar. Ben nerede yatacağım? Yer mi göstereceğiz lan sana? Otel mi burası? Git işte bir yere.
Alo. Bula bula orayı mı buldun lan? Ha? Duyduk. Baltalı ile Cemal'ı haşat etmişsin. Ama burada yatanlar da hava gazı değil ha. Takoz Mehmet. 4 cinayet. Faça Kazım. 3 cinayet de onun. Piç Sami. 6 aylığına geldi. Ama 13 senedir çıkamadı. Senin gibileri ayıklamaktan. Yani senin anlayacağın. Hepsi de bana hizmet ediyor. Buranın bir ağası var. O da benim. Orası da benim yerim. Ağa dediğin adam koğuşun sahibidir. Koğuş da onun evi. Evine gelene hürmet eder. Böyle dalga geçmez. Mahkumlar ailesi her biri evladı gibidir. Aralarında ayrım yapmaz. Onun olduğu yerde bereket olur, bereket. Böyle biri yerken diğerleri bakmaz. Garibanı korur ve kollar. O varken kimse korkmaz. Yanındakilerle de dostluk eder. Kendine köle yapmaz. Ağayım diyorsun ya, senden olsa harem ağası olur. Onun da burada işi olmaz. Ne diyorsun lan sen? Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş gelmişsin abi. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Hoş gelmişsin. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Benim olduğum yerde kardeşlik olur. Ne ben köle olurum, ne de kendime köle ederim. Ne ben köle olurum, ne kendime köle ederim. Hapishaneyi değiştirdi bu cümlen. İlk geldiğin gün dün gibi hatırımda. Dile kolay, 15 sene. O günden beri yaptıklarınla herkesin sevgisini, saygısını kazandın. Koğuşa ağa olmadın ama cezaevi seni dayısı yaptı. Haksız da değiller. Bizim de yükümüz hafifledi sayende. Estağfurullah müdürüm. Ben sadece doğru neyse onu yaptım. Bugün benim son günüm. Artık emekli bir müdürüm. Burada benim gibi daha kaç kişiyi emekli edeceksin kim bilir. Meslek hayatım boyunca ben senin gibi birini tanımadım. Veda etmeden ayrılmak istemedim. Sağ olun müdürüm. Eksik olmayın. Bugüne kadar benim için yaptıklarınıza da ben teşekkür ederim. Ama sizin torun sevme vaktiniz gelmiş demek ki. Kendinize dikkat edin. Bak, unutuyordum. Bilirsin ünlü kabadayı Osman geçen ay vefat etti. Duydum müdürüm. Şahsen tanışmıyorduk ama iyi bir insandı diye biliyorum. Mekanı cennet olsun. Günlüğünün sana verilmesini vasiyet etmiş. Kimseye açtırtmadım.
2 yıldır aralıksız uyguladığımız tedaviye hastamız olumlu yanıt verdi. Artık kontrollü bir şekilde dışarıdaki hayatını sürdürebilecek durumda. Zaten 1 ay sonra taburcu edeceğiz. Böyle hastalar ilaçlarını aksatmamalı. Burada da size büyük iş düşüyor. Bazen artık ben iyileştim deyip kullanmak istemeyecektir. Fakat ilaçlarını kestiği anda hastaneye tekrar yatmak durumunda kalır. Yani demem o ki bundan sonrası size bağlı. Anladım. Her şey için çok teşekkür ederim doktor bey. Abime gözüm gibi bakacağım. Ecine gönlüm ecine, yiğide gönlüm cecine. Al beni zülfücuna, kurban olan salanayım tel yerine. Al beni zülfücuna, kadan alam Cevahir abi. tel yerine. Abi iyi misin? Bugün tam 2 sene oldu. Ne bir mektup, ne bir haber. Kesin başlarına bir şey geldi. Gel. Efendim, size gelen bir evrak dosyası. Şuraya koyuver evladım. ...15 yıl önce işlenmiş birçok suçtan dolayı ömür boyu hapis cezası almış olan tutuklu Cevahir Paşalıoğlu'nun 1978 Taksim 728 nolu dosyası ile ilgili yargılamanın tekrar yapılmasını gerektirecek yeni deliller bulunduğunu ve tutuklunun tekrardan yargılanması gerekliliğini arz ederim. Not, delil niteliğindeki dosyalar ektedir. Saygılarımla Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Çevik. Cevahir, yarın mahkemeye çıkıyorsun. Mahkeme mi? Savcı yeniden yargılanmanı istemiş. Karar. Yüce Türk milleti adına. Yeni deliller ışığında tekrardan görülen davada tutuklu Cevahir Paşalıoğlu olay anında tek başına olduğunu belirtmiş olsa da mahkememize sunulan Kırıkhan Devlet Hastanesi raporuna göre sağ gözünün görmediği sabit olup gazino çalışanlarının da olay anındaki ifadelerini doğrular nitelikte olaydan ağır yaralı şekilde kurtulan Sabahattin Sungur ile suçu kendilerini koruma amaçlı işledikleri anlaşılmış olup Sabahattin Sungur'un kasten adam öldürme suçundan 5237 sayılı kanunun 81 ve 29. maddelerine istinaden 18 yıl hapsine. Kendisinin 2 yıldır Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve cezai ehliyetinin olmadığı hastane raporlarında sabit olduğundan tedavisinin hastane kontrolünde devam etmesine. Tutuklu Cevahir Paşalıoğlu'nun aldığı müebbet cezanın 22 yıla düşürülmesine. İçeride bulunduğu süre göz önüne alındığında Gözün aydın. Yarın taburcu oluyorsun. Bunlar da hastanedeki son ilaçların.
Yolun açık olsun dayı. Eyvallah. Yolun açık olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah'a emanet ol dayı. Ağlamak yok. Bana bak. Ağlamak yok. 3 ay sonra yanındayım inşallah. İnşallah. Kendine iyi bak. Allah işin gücünü rast getirsin. Biz senden memnunuk. Yaptığın hizmetler unutulacak değil. Hakkını bana helal et. Helal olsun. Helal olsun. Benden yana da helal olsun. Kendine dikkat et Tosun'um. Benden yana haklarım helal olsun. Sizler de haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun dayı. Geçmiş olsun. Hayırlı tezkereler aslan. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Eyvallah. Cevahir! Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Biliyordum bir gün çıkacağını. Biliyordum. Lan sen harbiden mi delisin? İkimizin de kurtulması için başka bir şansımız yoktu kardeş. Senaryo gereği yani. Murat sağ olsun. Savcı Murat Çevik. Babam bu anı görmeyi çok isterdi ama olmadı. Bunu size vermemi vasiyet etmişti. Bugün yaşasaydım eğer, karşına çıkabilecek cesaretim olur muydu bilemiyorum. Ama en azından bu mektubu okuduğun gün ben de mezarımda rahat uyuyabileceğim. Oğlum Murat hukuk bölümünü kazandı. Savcı olmak istiyor. Ve senin sayende yaşadığını biliyor. O da yaşamını, hayatını kurtaran adamın hayatını kurtarmaya adadı. Ve sanırım bugün başardı. Ben sana o gün beni affet diyemedim. Bugün hakkını helal et. Paranı arabasında unuttuğun taksici Ahmet Çevik. Hakkım helal olsun. Senin baban eli öpülesi bir adam. Aslan gibi bir delikanlı yetiştirmiş. Araba burada. 15 yıl evvel gözlerini kaparken vermiştin kardeşine. Tekrar istememe gerek var mı?
Yani sen içerideyken tıp bayağı bir ilerledi be Cevahir. Ne yani lan, köre kız vermem mi diyorsun şimdi? Abi. Gerçi benim de düşünmem lazım. Böyle deli bir kayınçoyla uğraşılmaz ha. Bin hadi bin. Bak, vermezsen inerim yolda arabadan ha. Ulan ben numaradan deliyim de sen harbiden delisin biliyorsun değil mi? Ya Hatice sen iyice düşündün değil mi kardeşim? Vallahi abi ben 15 sene bekledim bu anı. Zır deli de olsa vazgeçmem. İçeride yaptığın iyilikler dışarıda senin yolunu gözlüyor şimdi. Eğer çıkarsan bir gün yaptıklarımızı, pişmanlıklarımızı ve kimin ne olduğunu bil diye sana günlüğümü bırakıyorum. Bayram, Yaşar ve diğerleri. Kimin yaptığı kötülük yanına kâr kalmış ki? Onlara da seninle ilgili bir mektup bıraktım. Eğer çıkarsa bir gün, gelecektir mutlaka dedim. Gelecekmiş. Gelsin bakalım. Ne konuşacaksa. Biz Abi, ikindi namazında selam okumuş camide. ne diyorsun lan sen? İsim benzerliğidir o. Git getir okuyalım. Tamam abi. Biz her şeyin en iyisi, güzeli olsun diye uğraşıyoruz. Kimlerle boğuşmadık bugüne kadar. Dünkü çocuğa pabuç mu bırakacağız? O da akıllıdır umarım. Aramızda en küçük sensin. Bizde büyükler varken küçükler susar. Ama vasiyete hürmeten dinleyelim seni. İnsan doğar ve ölür. Bir süre verilir ona. Öğrensin, anlasın. Eğer yanlışsa sonunda doğruyu bulup düzeltsin diye. Osman da iyi birisiydi. İyilik için de çok mücadele etti. Vaaz mı vermeye geldim buraya? Sadede gel. Haklısın. Sadede geleyim. Yarın ülkedeki bütün gazetelere ilan verilsin. Adamım diye geçinip kadının bedenini sermaye edinen masum çocukları zehirleyip analarına gözyaşı döktüren kansızlar vefat etmiştir. Ne demek istiyorsun lan sen? Anlayamaman çok normal. Seninki bugün verildi çünkü. Ne oluyor lan? Ne demek oluyor lan bu? Ölen kim? Ölen kim lan?
İnsan ölünce öldüğünü anlamazmış. Etrafındakilere kim bu ölen diye sorarmış. Selası okunur, o duymaz. Duysa bile inanmazmış. Hatta tabutunu bile mezara kendi taşırmış. Tabii sonra hoca gelip mezara su dökünce kafasını kaldırıp tabuta vurduğunda vay be, ölen benmişim dermiş. Sen de 2 saat sonra kafanı tabuta vurduğunda anlayacaksın kardeş. Thank you.